Algin, Yeah, which she's is like a Khuzait horse archer. exactly. Herkese merhaba. Bugünkü röportajımız Paul abimizle. Kendisi şapka takmaktan hoşlanıyormuş ve çay içmeyi çok seviyormuş. Paul abimiz pek çok şeyle ilgileniyormuş. Oyunlardaki sahneleri hazırlamaktan tutun da çok oyuncudaki dengeyi yaratmada, sınıfları hazırlamaya kadar. Ki bence bu denge olayı oldukça zor. Çünkü her ulusun kendine has güçlü ve zayıf noktaları olmalı. Ve haritalar da farklı olacak çok oyuncuda. O haritada da her sınıfın etkin bir rolü olmalı, yani dağlık bir alanda atlılar patlamamalı mesela. Ama okçular da o haritada çok güçlü olmamalı. Hepsi kullanılabilmeli ve her ulus bu haritada oynayabilmeli bir şekilde. Buna eğlenceli bir şekilde oyuna yansıtmak oldukça zor olur diye düşünüyorum. Hatta önceki Warband'de mesela atlı okçular çok güçlü olduğu için kergitler yasaklanmıştı, yani rekabetçi ortamda. Bu dengeyi oluşturmak çok zor ve standart haritalar vardı. Yani 1-2 haritada oynanıyordu rekabetçi maçlar. Oyunun iş dengesi güzel olursa farklı haritalarda tüm uluslar oynanabilir ve gerçekten eğlenceli olur. Bunu hazırlamaları ama zor olur yani. Mutlaka bir ek paket falan gelir. İlk başta böyle mükemmel bir denge olmaz. Röportajın devamında sahneleri nasıl hazırladığından bahsetmiş. En çok sevdiği ulusun Gulandi olduğunu söylemiş. Ve bunun üzerine bir tane GIF paylaşmış. Bu GIF hakkındaki görüşlerimi birazdan paylaşacağım sizinle. Bildiğiniz üzere oyundaki ırkların zayıf ve güçlü yönleri var. Bu da şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Sen o zayıf yönünü kullanman gerektiğinde nasıl kullanacaksın? Aklın zayıfsa açık alanda nasıl oynayacaksın? Paul abimiz şöyle cevap veriyor. Adaptasyon kullanıyoruz diyor. Bunu kaptan modunda görmüştük. Mesela senin yaya birliklerin var, karşında atlılar var, mızraklarını güçlendiriyorsun. Karşında okçular varsa zırhlarını güçlendiriyorsun ki o oklar seni delmesin. Takım arkadaşlarınla bir sinerji kurmaya çalışıyorsun. Güçlü yönlerini daha güçlü yapmaya çalışıyorsun, zayıf yönlerini kapamaya çalışıyorsun. Tabii bu bir yere kadar. Oyunda dizayn olarak oluşturulmuş adaptasyonlar da var. Mesela kaleler, Gulandiyalar böyle yakın dövüş ustası bir ırk. Pek okla alakası yok, zırhları sağlam. Adamlar yakın dövüş istiyor. Bunların kaleleri bu yüzden dar. Ok yemeye pek müsait değiller. Ok atmak da o kadar istemiyorlar. Kendi ırklarına has bir şekilde kaleleri var. Kendilerine avantaj sağlıyor. Ama mesela Kuzeyitler atlı bir kavim. Hafif zırhları var. Hemen hemen her adamın bir oku var, ciriti var. Bunları kullanmak istiyor. Vurkaç yapmak istiyor. Kaleleri de buna uygunmuş. Çok genişmiş avlular. Herkes ok atabiliyor. Vurkaç yapabiliyor. Geri gidebiliyor. Bu şekilde her ırka özel de bir denge kurulmuş. Ama bir standartizasyon da var. Bundan önceki GameStone'daki asker ağaçlarında görmüştük. Her ırkın atı var, yayası var, okçusu var. Yani dandik de değil o kadar bunlar. Ama Warband'de aslında çok keskin bir ayrım görüyoruz ve bu oyuna bir tat katıyordu bence. Rodokların atlısı yok, Nordların atlısı yok, Kergitlerin yayası yok. Böyle asimetrik bir düzen oyundaki mentaliteye, araziyi nasıl kullanacağına büyük bir zevk katıyordu bence. Bannerlord'da bu asimetrinin korunması gerekiyor. Ama aynı şekilde çok oyuncuda da her ırkın bir seçeneği olması gerekiyor. Burada bir çelişki var. İkisi birbiriyle çatışıyor. Gel gelelim önemli bir özelliğe daha. Oyunda giydiğimiz ekipmanlar bazı özelliklerimizi değiştirmeyecek. Yani oyundaki bazı şeyler sabit olacak. Warband'de kendi kombinasyonumuzu kurabiliyorduk. Zayıf bir zırh giydiğimizde, güçlü bir silah aldığımızda ona özel bir kombinasyon kuruyorduk. Daha hızlı gidiyorduk, atletik oluyorduk. Ama Bannerlord'da böyle bir şey olmayacak. Adam 20 kilo zırh giyip koşturabilecek. Çünkü her sınıfın bir dengesi olmasını istiyorlarmış. Makul bir açıklama. Olabilir, eğlenceli olabilir böyle ama yani yeni oyuncular için daha kolay olması için de yapılmış olabilir. Burada tabii ki de oynanışa bakmamız gerekiyor. Oynayınca göreceğiz bunu. Nötrüm buna karşı ben. Son olarak da paylaşılan kesidi incelemek istiyorum. Öncelikle bu kadar askeri bir yerde tutup oynatmak bile bir başarı. Çarpışmalar güzel gözüküyor, kalkan dumanlar, atların koşturması. Aması var. Atlar birbirine çok benziyor. Atların zırhları, adamların kıyafeti. Biliyoruz ki gerçekte bunlar farklıydı. Farklı silahları vardı. Burada hepsi klon gibi yani. Açıkçası belki cidden adam klonlamıştır daha basit olsun diye. Oyunda nasıl olacak bilmiyoruz. Estetik olarak güzel gözükmüyor bence o. İkinci olarak piyadelerin
surdan bir duvar örmesi gerekiyor. Surdan duvar diyor. Kalkandan bir duvar örmesi gerekiyor. Ama bunu başaramadıklarını görüyoruz. Atlılar geldiğinde adamlar sağına dönüyor. Önüne bakmıyor mesela. Mızrağını kullanmıyor. Orada cirit tutuyor hala adam mesela. Bu gibi hatalar görüyoruz. Oyunda bu nasıl işleyecek bilmiyoruz. Dediğimiz gibi burada adam muhtemelen bunu öyle hemen 2 dakikada yaptı verdi bize. Oyundaki işleyişini görmemiz lazım ama yapay zekada o kadar iyi değil yani. Önceki Gamescom'dan da görmüştük. Oyunda böyle olursa aşırı şaşırmam yani. Öyle. Görüşürüz.